eğer ki bir Katarlıysanız ömür boyunca gelir vergisi vermenize gerek yok. Çünkü bu ülkede gelir vergisi yok. Vergiler her şeyde çok düşük. Araçlar çok ucuz. Elektronik çok ucuz. Su ücretsiz. Elektrik ücretsiz. Eğitim ve sağlık yine ücretsiz. Hiçliğin ortasına aslında sıfırdan bir şehir kurmuşlar ve bambaşka bir dünya yaratmışlar burada. Dünyanın dört bir yanından insanların gelip görmek isteyeceği bir dünya. Hepinizin bildiği üzere Katar bir çöl ülkesi. Yani çölün ortasına kurulmuş bir ülke ve şehir ama bu adada etraf tamamen yemyeşil. Şu manzaraya bakar mısınız? Katar'da bu kadar yeşillik, doğa beklemezsiniz yani. Yapay bir doğa, yapay bir yeşillik ama yani bence çok güzel duruyor. Herkese yeni bir videodan, Katar'ın başkenti Doha'dan selamlar dostlar. Arkamı görüyorsunuz. Muhteşem binalar var. Gerçekten Doha'nın elit bölgelerinden bir tanesindeyim şu anda. 39 derecelik bir hava sıcaklığı var. Eylül ayındayız bu videoyu çekerken ve Doha yanıyor. Şu anda sanki bir fırın içerisinde gibiyim. Fena bir rüzgar var ama rüzgar bile böyle sıcak sıcak esiyor. Gerçekten çok fena yani. 2 ay önceki Türkiye'deki sıcaklara benzetiyorum ben. Katar dostlar şu anda dünyada refah seviyesi en yüksek 4. ülke olarak gösteriliyor. Satın alma gücüne göre dünyada refah seviyesi en yüksek 4. ülke. Ve yine aynı şekilde satın alma paritesine göre yıllık yaklaşık 122 bin dolarlık bir gelirden bahsediliyor. Deli dehşet rakamlar. Yıllık nominal milli gelire baktığınızda ise 72 bin dolar gibi bir rakamdan bahsediliyor. Çılgın rakamlar gerçekten. Dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesindeyiz şu anda. Geçen bölümde gelmiştik ve ilk izlenimlerimi paylaşabilmiştim sizinle. Akşamını görmüştük buraların. Şimdi ise kendimi dışarıya attım ve ilk kez sizinle beraber Katar'ın zengin yüzünü keşfedeceğiz. Zengin yüzünü gezeceğiz, göreceğiz. Böyle fazla da uzatmayayım. Katar macerası başlasın bakalım. Bugün Katar'ın başkenti Doha şehrindeyiz. Binalar, çevre, etraf gerçekten çok güzel. Bu binaları biraz daha uzaktan gördüğünüzde şahane bir manzara sunuyor size. Ve yani akşam çok güzel ışık şovları falan var. Dün akşam en azından çok güzeldi. Etrafı görüyorsunuz. Yerler tertemiz. Sokakta insan bile yok çünkü hiç kimse dışarıya çıkmıyor. Burada hayat Kasım ayında, Aralık ayında, Ocak, Şubat aylarında yaşanıyor. Çünkü aşırı bir sıcaklık var. Bazı yerlerde yerlere dahi klima yapmışlar. Yerin altından klima esiyor size. Geçen bölümde buna gerçekten çok şaşırmıştım. Bu arada mutlaka göz atın Katar serisine. Buradan güzel bir seri gelecek. Eğer ki vaktim olursa ülkeden ayrılmadan hatta bir video daha çekmeye çalışacağım. Şimdi şurada bir heykel yer almakta ve galiba liman gibi bir yer var. Bir oraya doğru ilerleyeyim istiyorum biraz. Bu arada bakın yol kenarındaki şu ışıklar dahi palmiye şeklinde yapılmış. Ona bile bir estetik katmışlar. Ya gerçekten ülkenin mimarisi çok güzel. Bir de deniz olan şehirler her zaman ayrı bir güzel oluyor yani. Şöyle sahil kenarında, deniz kenarında bir şehir varsa ortaya hep güzel manzaralar çıkıyor. Sevdim şu ana kadar Katar'ı. Gerçekten çok sevdim. Ve şu manzarayı size en iyi şekilde gösterebileceğim yerlerden bir tanesine geldim. Tam karşıdan bu binaları izleyebileceğiniz çok güzel bir nokta yapmışlar buraya. Zengin bir Arap ülkesinde olduğunuzu tam anlamıyla kavruyorsunuz. Bu binaların büyük çoğunluğu ya banka binaları ya da petrol doğalgaz şirketlerine ait binalar. Hatırlayanlarınız vardır. Hatta unutmak pek mümkün değil bence. 2022 yılında kış aylarında Dünya Kupası Katar'da yapılmıştı. Ve Katar bu Dünya Kupası için
devasa bir rakam harcadı. Akıl almaz bir rakam harcadı. 220 milyar dolar harcadılar ve bu bölgede aslında Dünya Kupası döneminde yapılmış bildiğim kadarıyla. Katar 2022 Dünya Kupası'nı tam anlamıyla bir fırsat olarak görüyor ve diyor ki ben belki burayı daha turistik bir hale getirebilirim. Şehrin çehresini değiştirebilirim. Ülkeye çok daha fazla turist çekebilirim ve gerçekten de başarılı da olmuşlar. Geldiğimden beri aslında çok fazla turist gördüm. Belki de bu Dünya Kupası'ndan önce Katar'ın adını dahi bilmeyen insanlar artık Katar'ı gezmeye, görmeye geliyorlar. Ve aynı zamanda burası çok da büyük bir transfer merkezi. Katar Hava Yolları dolayısıyla çok fazla hava yolu burada transfer yapıyor. Haliyle insanlar da 1-2 günlüğüne Katar'ı görmek istiyorlar gelmişken. Şöyle bir dönelim, ilerleyelim. Bakın elinde meşaleyi tutan keçiymiş bu arada ben. Tavşan dedim ama bir heykel yapmışlar buraya bu şekilde. Hemen burada da diyor ki Arap turizminin başkenti Doha 2023 yılı. Galiba bu binada 2023 yılında yapılmış. Arap turizmi etkinliği kapsamında anladığım kadarıyla. Hemen burada geleneksel tarzda yapılmış tekneleri görüyorsunuz Katar bayraklarıyla beraber. Dilerseniz akşam saatlerinde bunlarla çok güzel turlar yapabiliyorsunuz. Sizi alıyorlar buradan. Kişi başı 2,5-3 dolar gibi bir paraya bayağı bir gezdiriyorlar akşam saatlerinde ve geri getiriyorlar. O ışık şovları yapılıyorken, etrafta her taraf binalarla aydınlanmışken buraları gezip görüyorsunuz iyice. Şurada da yine bir heykel var. Burayı bayağı bir heykelle, anıtla vesaire donatmışlar ama bunun niye yapıldığını gerçekten bilmiyorum. Böyle ilginç bir şeye benziyor. Belki Dünya Kupası dolayısıyla yapılmış olabilir. Katar bir şeriat ülkesi dostlar. Normalde ülkede şeriat kanunları uygulanmakta. Ancak turistler bu şeriat kanunlarının dışarısında tutuluyor. Eğer ki turistseniz burada alkol de alabiliyorsunuz ya da ne bileyim evli olmadığınız halde kız arkadaşınızla vesaire aynı otelde de kalabiliyorsunuz. Yani şeriat kanunları sizi bağlamıyor aslında. Bunu da turizmi ülkede yükseltmek amacıyla yapmışlar. Mesela İran'a giderseniz İran'da kız arkadaşınızla aynı otelde kalamazsınız. Çünkü şeriat kanunları herkese uygulanır orada. Ya da alkol tamamen yasaktır. Alkolü hiç kimse içemez ama Katar bunu biraz esnetmiş. Turistlere bazı haklar tanımış. Tabi belli başlı yerlerde, lisanslı yerlerde alkol içebiliyorsunuz. Belki belli başlı otellerde kalabiliyorsunuzdur. Bu kısmını çok fazla bilmiyorum. Ama bir gerçek var ki turizmi yükseltmek adına böyle bir adım atmışlar ve kuralları, kanunları biraz esnetmişler en azından turistler için. Katar çok zengin bir ülke olduğu için refah seviyesi, ne bileyim maaşlar falan çok yüksek olduğu için buranın aşırı pahalı bir yer olduğunu düşünebilirsiniz. Ama açıkçası burası bana Türkiye'den daha ucuz geldi. Yani bilmiyorum siz de düşüneceksiniz ama şimdi bir Uber çağırdım. Buradan tam 10 kilometre yol gideceğim ve ücreti ne kadar biliyor musunuz? Tam 6 dolar yapıyor arkadaşlar. Tam kurum karşılığına baktım. 22 riyal tuttu ve 6 dolara tekabül ediyor. 10 kilometre yol ve şehrin ne bileyim orta bölgesinden, hiç kimsenin olmadığı bir bölgeden beni alacak. Enteresan yani. Böyle bir yerden taksiye bineceğim birazdan ve 6 dolar karşılığında 10 kilometre yol gideceğim. Bilmiyorum Türkiye'de gitsem 10 kilometre yol gidebilir miydim? Kaldığım otel de buraya 6 kilometre falan bir mesafedeydi. Hatta biraz daha fazla da olabilir. Gelirken de 2,5-3 dolar gibi bir fiyata geldim. Yani taksi bayağı ucuz. Tabi petrol ülkesi olmasının da avantajı var burada. Neyse taksimiz gelsin ve bu ülkenin en sembol yapılarından bir tanesi olan İnci Adası'na doğru, The Pearl of Qatar'a doğru ilerleyelim bakalım. Şimdi Uber'ime geçtim dostlar.
Dışarıdan sonra var ya, burası aşırı serin geldi. Çok iyi. Allah çok iyi. Şöyle ilerliyoruz. Yanımdaki abimiz entarisini giymiş. Gezdiriyor beni. Manzarayı yol boyunca göreceğiz. Az önce şu olayı söylüyordum. Işıklar bu şekilde palmiye desenli yapılmış. Araba ile ilerlerken bayağı güzel duruyor. Bakalım 10 kilometre boyunca bir göz gezdireceğiz şu sahil şeridine. Şu gökdelen ormanının içerisine daldık resmen. Her bina birbirinden çok farklı ve halen de yapılmaya devam eden 4-5 tane gökdelen gördüm şimdiden. Bayağı farklı bir yer ya Katar. Burası iş bölgesi. Sokaklarda gezerken görebileceğiniz çok bir şey yok. Ama tabi fotoğraflarda, videolarda bayağı farklı gözüküyor. Ve arkadaşlar, şu geldiğim yere bakar mısınız? Burası yalnızca karşıya geçmeniz için yapılmış bir köprü. Gördüğünüz üzere bulunduğum yer bir marina ve etrafımda her yerde bu tarz yapılar, binalar yer alıyor. Şu anda aslında tam olarak okyanusun ortasındayız. Bakın, şuna ne deniyordu bilmiyorum. Birisi o sörf tahtası gibi olan, altından su yükselerek suyun üstüne tutan şey var ya, onun üzerinde ilerliyor. Milyonerlerin yaşadığı bölge burası. İnci Adası olarak biliniyor. Katar'ın zenginleri burada yaşıyorlar. Burası zamanında 4 milyar dolara yapılması planlanmış, ancak sonuç olarak 15 milyar dolara yapılmış bir yer. Devasa bir ada ve tamamen okyanusu doldurarak yapılmış. Bu adada alışveriş merkezleri, restoranlar, golf sahaları, plajlar, ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Öyle ki insanlar tamamen tadını çıkartıyor şuranın. İşte Katar'ın zenginleri böyle yerlerde yaşıyorlar. Kendi yatları, tekneleri, özel araçları yer almakta. Şurada ileride devasa tekneler görüyorum, yatlar görüyorum ve belli ki bunlar şahsi yatlar yani. Herkes yatını burada marinaya bırakmış ve biraz böyle havanın serinlemesini bekliyor gibi. Katar vatandaşları çok farklı şartlarda farklı hayatlar yaşamakta. Eğer ki bir Katarlı olarak doğduysanız milli piyangoyu kazanmış gibisiniz aslında. Çünkü kamuda iş bulmasına kesin gözüyle bakılan bir Katarlı aylık 8 ila 11 bin dolar kazanabiliyormuş. Tabii farklı sektörlerde farklı paralar dönüyor. Daha büyük paraların döndüğü sektörler de vardır. Çok daha az kazanç sağlayan sektörler de vardır. Herkes kamuda çalışmıyor. Bu arada hemen şurada bir Ferrari mağazası görüyorum. Bu arada şu kısmı bir göstermek istedim size. Gökdelenler, çok lüks bir alışveriş merkezinin girişi ve hemen şurada ileride bir Ferrari mağazası yer almakta. Burada normal mağazalar. Adanın haritasını görüyorsunuz. Büyük bir alana yapılmış. Farklı farklı bölgelerden oluşuyor ada. Gittiğiniz her yerde farklı manzaralarla, farklı şeylerle karşılaşıyorsunuz. Bakalım, olabildiğince keşfetmeye çalışacağız buraları. Bu arada meğerse bu yöne doğru gitmem gerekiyormuş. Az önce bahsetmiş olduğum Ferrari mağazasının yanından geçiyorum şu anda. Bilmiyorum camdan ne kadar gözüküyor ama bu araçları çok net bir şekilde buradan görebiliyorsunuz. İçeri girmeyelim. Sonuçta almaya niyetimiz yok. Katarlar hakkında anlatacaklarım bitti mi? Bitmedi dostlar. Eğer ki bir Katarlıysanız ömür boyunca gelir vergisi vermenize gerek yok. Çünkü bu ülkede gelir vergisi yok. Vergiler her şeyde çok çok düşük. Araçlar çok ucuz. Elektronik çok ucuz. Su ücretsiz. Elektrik ücretsiz. Eğitim ve sağlık yine ücretsiz. Eğer ki bir Katarlıysanız her yerde ayrıcalığınız var, anlayacağınız. Devlet size çok büyük ayrıcalıklar veriyor. Bunun dışında size faizsiz konut kredileri veriyor ve arsa tayin ediyor. Sadece bu ülkenin vatandaşı olduğunuz için. Burası benim buraya giriş yaptığım bölgeydi. Hemen karşımızda çok güzel mimaride bir cami yer almakta. Ve şöyle geyik heykelleri karşılıyor sizi içeri geçerken. Arap mimarisini de yansıtmışlar ve modern mimariyi de yansıtmışlar. Gerçekten
bayağı güzel bir bölge. Hepinizin bildiği üzere Katar bir çöl ülkesi. Yani çölün ortasına kurulmuş bir ülke ve şehir ama bu adada etraf tamamen yemyeşil. Şu alana bakar mısınız? Ve arabayla gelirken de gördüm. Her yer bu şekildeydi. İnanılmaz nemli bir hava var zaten. Suyu da sağlayınca her tarafta bu şekilde palmiye ağaçlarını, ne bileyim çimenleri falan yetiştirmişler. Yemyeşil bir görüntü katmışlar ya buraya. Hatta şöyle bir yakından göstereceğim size. Şu manzaraya bakar mısınız? Katar'da bu kadar yeşillik, doğa beklemezsiniz yani. Yapay bir doğa, yapay bir yeşillik ama yani bence çok güzel duruyor. Şöyle şimdi bir karşıya atacağım kendim buradan. Bakın burası bir otobüs durağı. Şuraya ışık koymuşlar. Gelen arabaların yavaşlaması için. Bakalım yaya geçidinde duracaklar mı, beraber göreceğiz. Şöyle şimdi kendimi karşıya atıyorum. Bakın adam sinyal verdi, durdu ve karşıya geçtim. İnanılmaz yaya saygılılar diyemem ama yine de yaya duruyor insanlar. Genel olarak insanlar sakin. Çünkü hava da çok sıcak yani gerçekten sinirli olmanıza yetecek bir hava şartı yok yani. Sinirli olacak kadar enerjiyi kendinizde bulamazsınız burada büyük ihtimalle. Şu anda 38-39 derece hava sıcaklığı halen daha. Bakın tam olarak az önce bahsettiğim olay. Yemyeşil etraf. Farklı farklı ağaç türleri var. Ne bileyim her tarafı yeşillendirmişler yani. Ellerinden gelenin en iyisi yapmışlar yani. Onu çok net görebiliyorsunuz. Ben Ürdün'ü de hatırlıyorum, Kuveyt'i de hatırlıyorum, Mısır'ı da hatırlıyorum. Yani çöl ülkelerinde şu manzarayı görmeniz gerçekten zor. Genel olarak şehrin içerisinde güzel bir ağaçlandırma yapmışlar. Güzel bir şekilde yeşillendirmişler. Takdir edilesi yani. Ne diyeyim. Şimdi ben biraz bu şekilde yürüyeceğim. Adanın biraz daha arka taraflarına doğru ilerleyeceğim bakalım. Şöyle bir yere geldim şimdi dostlar. Venedik gibi bir kanal geçmekte burada. Hiçliğin ortasına aslında sıfırdan bir şehir kurmuşlar ve bambaşka bir dünya yaratmışlar burada. Dünyanın dört bir yanından insanların gelip görmek isteyeceği bir dünya. İnsanların yaşadığı evler ve manzaramız şu anda. Avrupa tarzında bina yapmışlar buraya. İleride tarihi görünümde bir köprü var ve oradan karşıya geçip buraları yürümeye, keşfetmeye devam edeceğiz birazdan. Her yerde denizi görüyorsunuz gezerken. Şu binaların güzelliğine bakar mısınız ya? Etraf gerçekten aşırı derecede güzel ama gündüz olduğu için sokakta hiç kimse yok yani. Dün de böyleydi, bugün de böyle. İnsanlar gündüzleri dışarı çıkmıyorlar. Hayat akşam 6'dan 7'den sonra başlıyor burada. Bir şu binayı göstermek istiyorum karşımda. Bakar mısınız? Rengarenk. Hemen şurada da galiba bir inşaat var. Arkasında yine bu binalar devam ediyor. Buranın Venedik'ine doğru ilerleyeceğim. Buranın Venedik'ini size göstereceğim. Ama öncesinde bir şu manzarayı da görelim ufaktan. Bakın. Bir otelin şurada yapay plajı var hemen aşağıda. Şezlonglarını koymuşlar. Dileyen giriyor, yüzüyor. Bilmiyorum, belki halka açık bir plaj da olabilir bu arada. Bu şekilde yüzebileceğiniz noktaları da ayarlamışlar. Özellikle akşamları burada ışık şovları oluyor. Ne bileyim insanlar toplanıyor. Etraf daha bir şenleniyor, daha bir kalabalıklaşıyor. Ama bir gündüz vaktiyle görelim istedim ben önce. Ki güzel de oldu bence.
Ve Venedik'e hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda Katar'ın Venedik'indeyiz. İnci Adası'nın içerisinde yer alan bir yer burası. Bu arada gün batımında şu anda geldi. O golden hour dediğimiz şey yaşanıyor neredeyse şu anda. Altın saat geldi. Ülkenin en lüks yerlerinden bir tanesindeyiz. Bakın burada bile süpermarket açmışlar ve süpermarketin dışarıda da oturma yerleri var. İçeriden yemeğinizi de satın alabiliyorsunuz. Ne bileyim 2 dolara falan içeriden döner alabiliyorsunuz, sandviç yaptırabiliyorsunuz. İşte farklı farklı yemekler koymuşlar, böyle pratik yemekler ve karnınızı doyurabiliyorsunuz. Yani böyle bir yerde bile bunu düşünmüş olmaları beni etkiledi açıkçası. Etraf, binalar, her şey çok farklı ve güzel duruyor burada. Kanat Quartier diye geçiyormuş bu arada burası. Herhalde kanal demek falan olsa gerek diye düşünüyorum yani. Şuradan bir karşıya geçelim şimdi. Çok güzel bir köprü yapmışlar buraya. Gerçekten Venedik'e benziyor yani. Manzaraya bakar mısınız şimdi? Arap şeyhleri Katar bayraklı teknelerde Venedik'te geziyorlar böyle. Vallahi entarlarla geçtiler biraz önce. Tam ara görüntü alıyordum, ona denk geldi. Dostlar, halen daha yapımına devam eden enteresan bir ada işte burası. Yani Katar'da gezebileceğiniz, görebileceğiniz ilginç turistik yerlerden bir tanesi. Bu kısmını da bir görelim diye geçtim şimdi. Genel olarak görüntü benzer. Bu şekilde köprülerden geçiyorsunuz. Ne bileyim, etrafta kafeler, restoranlar, mağazalar var. Ortaya böyle farklı bir mimari, farklı bir yer çıkartmışlar ama ruh yok işte. Yani gerçekten ruh yok. Bayağı ruhsuz bir yer. Nüfus olmayınca böyle oluyor. Geçen bölümde bahsetmiştim. Katar'ın yalnızca %11'ini Katarlılar oluşturuyor. Ülkenin 3 milyon aşkın bir nüfusu var ve yalnızca %11'i Katarlı. 2025 rakamlarına göre 3 milyon ya da 3,1 milyon falan diyorlar nüfusu burada. Venedik uzaksa Katar Venedik'i buraya yakınınıza kadar getiriyor. Venedik çok uzak olunca Katar Venedik'i buradaki milyonerlerin ayaklarına getirmiş. Onların ayaklarına kadar ulaştırmış resmen. Bakın, galiba bir çiçekçi ve restoran aynı zamanda. Çok enteresan yerler var. Enteresan kafeler var. Daha ama yeni hareketleniyor etraf. Çünkü saat şu anda tam dediğim gibi 6 civarına doğru geliyor. 5.30'muş. Gün batımı yaklaşıyor ve gün batımı yaklaşınca da insanlar dışarı çıkmaya başlıyor. Etraf bir hareketleniyor. Evet. Şöyle tekrardan da manzarayı göstermiş olayım. Burası benim merak ettiğim bir yerdi. Yani genel olarak bu adayı çok merak ediyordum. Aslında görülecek, yapılacak çok şey var ama alan büyük olduğu için gerçekten yürümekte zorlanıyorsunuz. Hava çok sıcak. Ne kadar yürürseniz yürüyün, daha fazla yer var, daha fazla görülecek şey var. Ancak daha çok insanın burada yaşıyor olmasını beklerdim. Bir tek sokakların bu kadar boş olması, hani buranın ruhsuz olması bir hayal kırıklığı oldu. Bakın, yine bir tekne daha gidiyor. Daha yeni yani hareketleniyor. Sokakların bomboş olması, buralarda kimsenin olmaması biraz hayal kırıklığı oldu. Ya gittiğiniz yer ne kadar güzel olursa olsun, yapı ne kadar güzel olursa olsun, sokaklarda kalabalık olmayınca, ne bileyim, müzisyenler, işte yolda yürüyen insanlar, restoranlar, kafeteryalar, etrafta gezilenler olmayınca keyif alamıyorsunuz. Yani aynısını yapabilirsiniz. Birebir aynısını, hatta çok daha iyisini yapabilirsiniz Venedik'in ama o ruhu katamıyorsunuz işte. Çünkü o kültürü buraya getiremiyorsunuz. O kültürü buraya getirebilmeniz mümkün değil. Öyle olunca da ortaya mimari olarak güzel bir yer ama
böyle boş, farklı bir yer çıkıyor yani. Katar dünyanın en büyük 13. petrol rezervine, aynı zamanda ise en büyük 3. doğalgaz rezervine sahip. Özellikle doğalgazda çok üst sıralardalar. Hal böyle olunca ülke inanılmaz zenginleşmiş. Özellikle 90'lardan bu yana kaderi tamamen değişmiş bu ülkenin. En başta bu ülkede insanlar balıkçılıkla uğraşıyorlarmış 1800'lerde, hatta 1900'lerin başında. Sonrasında bu ülkede çok ciddi bir inci ticareti olmuş ki o yüzden bulunduğumuz yerin de adı İnci Adası. Sonrasında incinin fiyatının düşmeye başlamasıyla bu insanlar ne yapacağını düşünürken petrolü buluyorlar ve tamamen kaderleri değişiyor aslında. Bugün Katar'ın yatırımları her yerde. Hem ülkemizde hem Avrupa'sından tutun Amerika'ya kadar dünyanın her yerindeler. Çok büyük şirketlerde modadan teknolojiye, futbola kadar ortaklıkları var ve ülkelerine de ciddi yatırımlar yapıyorlar yani buralarda. Katar'ın ekonomisinden bahsettik, refah düzeyinden bahsettik, buraları gezdik, bayağı bir şey gördük. Bir de size Katar riyallerini göstereyim. Ben ilk geldiğinde dinar diyordum, paranın adını bilmiyordum. Birden başlayayım, yukarıya doğru gidelim. Oğlum bu arada 100 dinar yırtılmış ya. Bunu ben nasıl harcayacağım? Sıkıntı. Şöyle göstereyim, şurada bir dinarımız var. En küçük para birimi. 3.65 1 dolar yapıyor ve paralarını dolara eşitlemişler. Yani kur her zaman aynı burada. Şunu göstereceğim. Şöyle bir 10 dinarımız var. Bu ne yapıyor derseniz 3.65 1 dolar olduğuna göre 3 dolar gibi bir şeye tekabül ediyor yaklaşık. Şurada bir 5 dinarımız var. Onu da şu şekilde göstereyim. Bir de 100 dinarımız var. Hafif yırtılmış. Umarım harcayabilirim bunu. Benim gördüğüm en büyük para birimi bu. En azından bunu verdiler bana en büyük para birimi olarak. Şu ciddi bir paraya tekabül ediyor. Tam karşılığında alta yazarım. Para birimleri gerçekten güçlü. Bunun önemlisi de kur sürekli sabit burada. En azından yarın öbür gün paramızın değeri düşer falan diye kimse endişelenmiyor. Zaten Katar'da kimsenin böyle endişeler gideceğini de düşünmüyorum. Neyse, paraları da gördük. Bunları da tanıdık. Devam edelim kaldığımız yerden. Ve bu da bu noktada yer alan halka açık bir plaj dostlar. Katar'da şeriat kanunlarının herkese uygulanmadığını söylemiştim. Bu tarz plajlarda Avrupalı turistleri bikinileriyle denize girerken rahatlıkla görebilirsiniz. Işıklar aydınlanmaya başladı artık. Binaların ışıkları bizi aydınlatıyor. Gündüz gözüyle buraları görmek isterdim ama sona bırakmışım. En son görebildim burayı. Burada yer alan ayrı bir adaya geldim şu anda. Gevan Adası isimli bir kısma geçeceğiz. Bir de orayı görelim istiyorum. Şu anda normalde bu kısım tamamen kapanmış. Bir izin aldım girerken. Dedim geçebilir miyim? Gösterebilir miyim burayı? Tamam geç dediler. Hızlıca hemen çıkalım bakalım bu tarafa doğru gidip. Bu arada bakın. Bu kısımda da devasa bir plaj yer alıyor. Uçsuz bucaksız resmen şu uca kadar uzanıyor. Bu otellerde konaklıyorsanız gelip gündüz vakti bu plajlarda yüzebiliyorsunuz işte. Bunların tadını çıkartabiliyorsunuz. Galiba sadece şu uç kısmı yüzmeye açık. Binaların ışıklarının açılmasıyla birlikte manzara bayağı güzelleşti yani şu anda. Hemen şurası o Venedik gibi olan yer. Buraya 1 kilometre falan bir mesafede yürüyerek 15 dakikada bu kısma kadar gelebiliyorsunuz. Adeta sıfırdan farklı bir şehir kurmuşlar buraya. Yürü yürü bitiremedim ben ve gerçekten bu yüzden çok yoruldum gün boyunca. Ama bir yandan da keşfetmesi keyifli yani. Çünkü sürekli farklı bir şeyler görüyorsunuz. İlginizi çekecek bir şeyler buluyorsunuz. Geçen bölümde biraz daha böyle kalabalık turistik bir kısmını görmüştük buranın. Bu bölümde ise daha çok zengin kesimin yaşadığı, o Arap şehirlerinin, gerçek Katarlıların yaşadığı bölgeyi görmüş olduk. Geçen bölümde gittiğimiz yerlerde gerçekten Katarlı görmekte çok zorlanmıştım ve tanıştığım Türk arkadaş da buralarda göremezsin. İnci Adası'na ve oranın etrafına gitmen lazım demişti. Niye böyle söylediğini buralara gelince anladım yani açıkçası. Burada
çok farklı bir hayat var. Çok farklı bir bölge var. Resmen ülkenin zenginlerinin kendileri için inşa ettiği bir hayatı görüyorsunuz burada. Bir şehri görüyorsunuz yakından ve halen daha burası büyümeye devam ediyor. Akşam olduğu zaman gerçekten farklı bir Katar var. Farklı bir hayat var Katar'da. Yani dün akşam hafif de olsa bir kalabalığı görebilmiştim. Şimdi ise daha hayat yeni başlıyor. Katar'a geldiğimden beri insanlardan duyduğum şey gündüz vakti kimseyi göremezsindi. Ama ben dedim ki yani yine de çıkayım, gündüz vakti etrafı keşfedeyim. Ama hakikaten haklılarmış. Yani kimse dışarı çıkmıyor ve konuştuğum taksi şoförü olsun, otelinde kalan insanlar olsun şunu söylüyor. Diyorlar ki burada inşaat işleri bile akşamları yapılıyor. Normalde gündüz çalışırsınız mesela. Burada akşam mesaisi, gece mesaisi yapıyor insanlar. Gündüz inşaatta dahi çalışmıyorlar. Ne bileyim, birçok meslek grubunda insanlar geceleri çalışmayı tercih ediyor. Eğer ki havalardan etkileniyorlarsa. Bu ülkede her şey çöle göre uyarlanmış. Buradaki hava durumuna göre uyarlanmış, anlayacağınız. Bu arada şöyle fütüristik bir yol gözüme çarptı. Bir karşıya geçelim. Burayı da gezelim bakalım. Işıklar falan bayağı enteresan duruyor şu anda etraf. Bu arada klima var. Ağlayacağım şu anda. Klima var. Bilseydim ben sabah gelirdim buraya. Kaç saattir yanlış yerlerde gezmişim ya vallahi. Şu an var ya, püfür püfür esiyor burası. Sokağı klimalandırmışlar. Muhteşem. Galiba şunlar mı klima? Yoksa üstten mi geliyor rüzgar anlamadım. Ama bir yerden bir rüzgar geliyor yani. Ve şu kalabalığa bakar mısınız? Bu sokak klimalı olduğu için herkes buradaymış meğerse. Çok farklı bir manzara var ya şu anda burada. Şu maketi de bir göstermek istiyorum. Galiba cam ve pırlantalarla kaplamışlar burada binaları. Devasa bir maketi yapılmış. Galiba bu bölgenin maketi. Ve yerlerde, her yerde bu şekilde motifler var. Kurbağalar, balıklar, deniz yıldızları. Şöyle yakından göstermeye çalışacağım. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor. Parıl parıl parlayan böyle maketler yapmışlar. Büyük ihtimalle pırlantadan bunlar da. Çünkü nasıl parladıklarını görebiliyorum. Efil efil esiyor ya şu anda bulunduğum yer. Meğerse hayat buradaymış. Biz çok farklı, çok yanlış yerlere gitmişiz. Zengin bölgeye geldiğinizde, turistik kalabalık bir bölgeye geldiğinizde sokaklar bile klimalı. Katar'da en çok buna şaşırdım. Yani daha önce hayatımda hiç görmediğim bir şeydi bu. İlk kez burada gördüm. Enteresan. Ve şimdi madem hava karardı, telefonun kamerasına geçeyim dedim. Bir de size buraları böyle daha net bir şekilde göstereyim. Bakın, insanlar oturuyorlar kafeteryalarda, tadını çıkartıyorlar serin havanın. Ya Katar'da en sevdiğim şeylerden bir tanesi, fotoğrafı çekiyorsunuz, videomu çekiyorsunuz. Kimsenin umurunda değil. Kimse gelip size bir şey demiyor. Ne bileyim, kimse niye video çekiyorsun, niye fotoğraf çekiyorsun karışmıyor. Güney Afrika'da mesela fotoğraf video çekiyordum. Alışveriş merkezi burası, çekemezsin. Marina burası, çekemezsin. Hani birçok yerde bunları yaşıyordum. Burada bu olaylar yok. Az önce göstermiş olduğum maket bakın. Parıl parıl parlıyor yakına geldiğiniz zaman. Bunlar da o bahsetmiş olduğum süslemeler. 2 adımda bir her yerde görüyorsunuz bunları. Şu an çok net bir şekilde belli oluyordur yani herhalde. Bakar mısınız şu ince işçiliğe? Her detayını düşünmüşler resmen ve bu sadece yere koyulan bir süsleme. Ve şimdi tekrardan bir taksiye atladım. İlerliyorum dostlar. Katara Kültürel Köy diye bir yer var burada. Orayı da size göstermek istiyorum.
Şu binaların ışıklarını da arabanın içerisinden geçerken bir göstereyim istedim. Işık şovu başlamış resmen burada. Biraz fazla erken gelmişiz bugün. Yapacak bir şey yok. Bir gün bir daha yolumuz düşerse Katar'a direkt akşam saati gelip gezeriz bir de buraları. Ama en azından arabayla geçerken şöyle bir göstereyim dedim size. Camı açamıyorum çünkü arabanın içerisi bayağı bir serin ve dışarısı yanıyor. Hiç ısıtmayalım yani arabanın içini. Normalde arabanın içini soğutmamaya çalışırsınız. Burada tam tersi. Yapacak bir şey yok. Neyse şöyle bu binaların arasından devam edelim bakalım. Ve arkadaşlar şu anda bir sonraki durağımızdayız artık. Burası Katara Kültür Köyü olarak geçiyor. Daha buranın girişindeyim. Şu mimariye bakar mısınız? Sanki İtalya'dasınız. Roma'da geziyorsunuz. Oteller, restoranlar, her şey bu çevrede bu şekilde gözüküyor. Farklı bir mimari var. O eski Arap mimarisinde görebileceğiniz bir yer. Normalde geleneksel Arap mimarisini göreceğiniz bir yer olduğunu söylüyorlar buranın ama bunun yanında Avrupa mimarisini de eklemişler ve çok da güzel olmuş. Yani gezmek için geleceğiniz güzel bir nokta ortaya çıkarmışlar. Giriş ücretsiz buraya. Ücretsiz bir şekilde girip gezebiliyorsunuz. Daha arkalara doğru, daha içeri kısımlarına doğru gireceğim ben. Geçen bölümde gittiğimiz bir iki yerde o eski Arap mimarisinden birkaç bir şey görmüştük ama burada hepsini bir alana toplamışlar. Ülkede artık o mimariye dair tarihi bir eser bir şey kalmadığı için, çok bir şey bulunmadığı için böyle bir yer açmışlar ve bence zekice yani. Galiba bu arada burası devasa bir alışveriş merkezi. Çok güzel duruyor. Ve şuraya bakar mısınız? Akşamları gerçekten farklı bir ülkeye dönüşüyor Katar ve gittiğiniz her bölge birbirinden çok farklı ya. Ve şu binaya bakar mısınız? Ne binası bu gerçekten bilmiyorum. Alışveriş merkezi mi, kafe mi, restoran mı? Ama konsepte bakar mısınız? Çok acayip enteresan binalar var ya her tarafta. Galiba ayrı bir mağazanın binası direkt. Ama çok farklı bir şekilde yapılmış ya. Şöyle bir geçelim. Şurası benim ilk girdiğim yer. Oranın farklı bir ismi var. Galeria Lafayette gibi bir ismi vardı zannedersem. Burası ise o daha çok tarihi yönündeki binaların bulunduğu kısım. Normalde bu binaların arasında yürüyebileceğiniz bir yürüyüş yolu varmış zannedersem ama anladığım kadarıyla şu anda o yolu kapatmışlar. Çünkü bir fuar yapılıyor gibi. Burada tamamen tarihi görünümde farklı farklı binalar yer alıyor ve bunların birçoğu opera binası, müze, işte bu tarz yapılar. Geldiğinizde aslında normalde bunları ziyaret edebiliyorsunuz ama şu anda bunlar açık mı? Gerçekten bilmiyorum ben de. Ve sonunda ben o aradığım yapıları buldum dostlar. Burası Katara Camisi olarak geçiyor ve şu seramiklere bakar mısınız dışarıdaki? Bildiğiniz Özbekistan'daki camilerin aynısı. Bizim Türk mimarisine benziyor. Arap mimarisinden çok. Belki de birçok mimariyi birleştirmişlerdir burada, bilmiyorum. Gerçekten çok güzel duruyor ve burada bu şekilde çok fazla bina görebiliyorsunuz. Hatta şöyle detaylıca da göstereyim. Sanki şu anda Özbekistan'ın ara sokaklarında geziyor gibi hissettim kendimi. Harezm şehrine aşırı derecede benziyor. Harezm'de çok fazla bu şekilde tarihi camiler ve tarihi yapılar vardı her tarafta. Yani sanki biraz oraya benzetmişler gibi geldi. Kale içi vardı orada ve kale içinde bu yapıları her yerde görebiliyordunuz. Tam anlamıyla çölün ortasında yapılmış şehirleri andıran bir yapı yapmışlar yani burada.
Bunu çok net bir şekilde hissediyorsunuz yürürken. Ama lükslük burada bile var. Zenginler gelip şu araçlarla geziyor. Yürümüyorlar yani benim gibi. Normal. Katar'da normal. Şöyle gidelim bakalım. Evet, amfiteyatronun bulunduğu yere geldim. Bu amfiteyatroyu bir yakından görelim istiyorum ama biraz enteresan bir bina. Galiba Roma'daki o amfiteyatroya benzetmeye çalıştılar. Şöyle bir ilerleyelim. Ve şöyle göstereceğim dostlar. Bayağı iyi olmuş yani. Gerçekten bayağı iyi olmuş ve şurada şovlar da yapılıyor bakın havuzda. Katar bu işi gerçekten çok güzel bir şekilde yapmış. Akustik yok ama içeride biraz sesli konuşayım dedim. Biliyorsunuz ülkemizde de birçok antik kentte amfiteyatrolar var. Tarihte çok yaygın bir şekilde kullanılmış yerler yani. Ama Katar'da böyle bir şey olmadığı için yapay bir şekilde bunu yapmışlar ve şehre bir hava katmışlar. Şöyle şu havuza doğru bir ilerleyeyim diyorum. Arkada ışıl ışıl gökdelenler. Burada havuzda ışık şovu. Güzel. Gerçekten güzel. Şurada yine ışıl ışıl binalar. Katar geceleri bir başka oluyormuş gerçekten. Şu amfiteyatronun dışarısına geldim şimdi ben. Etrafta çok güzel restoranlar, mekanlar var. Her şey tamamen tarihi görünümde zaten anlaşılıyor. Gece dolayısıyla çok belli olmuyor ama umarım aktarabiliyorumdur yani yine de. Etrafımız bu arada gökdelenlerle çevrildi artık tamamen. Muhteşem gökdelenler var. Şu galiba Al Cezira'nın mı? Galiba bir televizyon kanalının gökdeleni. Tepesinde hologramı geçiyor. Binaların hepsi birbirinden farklı ve çok güzel bir manzara var. Şu tarafa bakar mısınız? Rengarenk resmen. Burası bu arada Katara plajı dostlar. Gündüz 10 riyal karşılığında yani yaklaşık 2,5-3 dolar karşılığında buraya girebiliyorsunuz. Ve şezlongunuzda vakit geçirebiliyorsunuz. Buraları tamamen yürüyüp gezebiliyorsunuz. Ama akşamları kapalı. Çok güzel bir iki restoran daha görüyorum. Manzarayı zaten anlatmaya bile gerek yok. Gökdelenler her yerde. Katar güzel. Ben gerçekten eğlendim. Gelinir mi derseniz bence gelinir. Ziyaret etmeye değer bir ülke. Ama kesinlikle ve kesinlikle yazın gelmeyin. Yani Kasım ayına kadar gelmeyin bence. Gerçekten dışarı çıkamazsınız. Yani ben bugün çıktım ama video boyunca zaten bahsettim ne kadar yorulduğumdan. Ve dışarıda insan göremiyorsunuz. Yani şu anda bulunduğum yer çok güzel. Evet, restoranlar, kafeler var etrafımda ama kimse yok. Yani şuraya bakar mısınız? Resmen ben tek başıma geziyorum şu anda. Benden başka kimse yok ve şunu anlamadım ben. Bu mekanların hepsi aşırı derecede lüks duruyor. Ama hiçbirisinin müşterisi yok. Hani niye burayı açarlar ya da sezondan mı kaynaklı müşterileri yok? Gerçekten çok anlayamadım ben. Ama genel olarak zaten nüfusu çok az olan bir ülke. Bir de böyle sezon çok iyi olmayınca insanların toplandığı yerleri bulamıyorsunuz yani. Bunda zorlanıyorsunuz. Bir kötü yanı bu bence. Zamanla büyük ihtimalle çok daha turistik bir yer olacaktır Katar. Ama şimdi daha değil yani. O yüzden bence gelirseniz kış döneminde gelin ki insanların toplandığı yerleri görün. Biraz daha ne bileyim o sokaktaki yaşamı görün. Ülkeye dair daha fazla fikriniz olsun. Olabildiğince aktarmaya çalıştım size dostlar buraları. Olabildiğince göstermeye çalıştım. Uzun bir gün oldu. Bayağıdır dışarıdayım. Daha bir şey yemedim. Gidip bir yemek yiyeyim, kendime geleyim istiyorum. Şimdi buralara veda edip kendimi bir şehrin merkezine atacağım. Ondan sonra herhalde artık orada bir yerde de videoyu kapatırız diye düşünüyorum. Bu arada tam gidecekken bir tane dondurma aldım dostlar. Şöyle ışığa geleyim de göstereyim. Bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz. Şöyle bir göstereyim.
Bu dondurmanın bedeli 14'müş. Hatta çeşitleri de göstereyim şöyle burada. Just recording video. Şuradaki çeşitleri de göstereyim şöyle. Bir kabı tamamen doldurdu ve 14 riyal aldı. Ne yapıyor derseniz 3.85 dolar yapıyormuş şu. Yani bence böyle bir yer için normal fiyat yani. Düşünüyorum ne yapıyor? Herhalde 120 liraya falan tekabül ediyor ve bayağı doldurdu kabı. Neyse eritmeden ben şunu bir gömeyim. Fiyatlar hakkında bilgi sahibi olun diye bunu da ekleyeyim dedim son olarak. Ve şimdi artık buraya veda vakti. Burada metro varmış dostlar benim kalacağım yere. Uber'le dönecektim normalde. Baktım fiyat bayağı bir yükselmiş. Normalde daha uygun oluyordu ama belki de bu bölgeden kaynaklı şu an iyice uzaklaştığımdan dolayı da olabilir. 26 gibi bir şey çıktı. Yani ne yapıyor derseniz aslında yine çok değil. 7 dolara falan gidebiliyorum galiba. Ama bir metroya bakayım dedim. Metro hemen 5 dakika yürüme mesafesindeymiş. Burada metrolarda farklı bir sistem var. Bir tane kart alıyorsunuz ve o kartı gün boyunca sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sadece metrolarda değil, otobüslerde de. Şimdi ilerideki metro istasyonuna doğru yavaş yavaş yürüyorum buradan. Bir de size Katar'ın metrosunu göstermiş olayım dedim. Akşam geç saat olunca eve nasıl dönebilirsiniz? Alternatif bir şekilde bunu da görelim bakalım. Bu arada çok güzel ışık şovu varmış ya şu tarafta. Şimdi fark ettim daha. Burası farklı bir alışveriş merkezi, yine burada yer alan Oli Oli diye bir şey yazıyor. Ya her tarafta farklı şeyler var ama gündüz vaktiyle gezmek bu tarz yerlerde en azından daha iyi. Çünkü tarihi yapıları falan çok anlayamıyorsunuz gece. Evet, şimdi asansörümüzü çağırdım. Metroya inelim bakalım. Kalite nasılmış? Ben ilk gün otelime metro ile gitmiştim. Metro kullandım yani. Bu arada şu halime bakın. Mahvolmuş durumdayım ya şu anda. Yani mahvetti Katar beni. Gerçekten bitirdi beni. İlk gün ben dediğim gibi metro kullandım ve sistemleri çok hoşuma gitti. Çok güzel ve çok ucuz yani. 2 dolar gibi paraya, hatta 1,5 dolara aldığınız bileti bütün gün kullanabiliyorsunuz. Şöyle şimdi kapılar açılacak, dışarı çıkacağız. Metro bile klimalı bu arada. Ve şu içerisi var ya, inanılmaz serinledi şu an. Mükemmel ya. Burada arkadaşlar metroyu kullananlar tamamen yabancı. Burada çalışan Hintliler, Pakistanlılar, ne bileyim Nepalliler. 700 bin Hintli yaşıyor ülkede. 400 bin Nepalli ve Bangladeşli yaşıyor. Bunun dışında Pakistanlılar, Endonezyalılar yaşıyor. Dünyanın dört bir yanından geri kalmış ülkelerden insanlar çalışmaya buraya geliyor. Ama burada dahi çok az paralar kazanıyorlar yani. Şimdi şöyle makineler var arkadaşlar burada. Travel Cards diye yazıyor. 6 dinar karşılığında ben buradan şimdi kartımı alıyorum. Bunu seçmemiz gerekiyor galiba. Kartımızı verdim bizim. Evet. Şöyle bir kart verdi bana. Tekrardan da göstereyim size. Day Pass diyor bakın burada. Ve kaç tane istediğinizi girdikten sonra direkt alabiliyorsunuz şunu. Şimdi şu kartı basıp geçeceğiz. Kağıttan bu ama basıp geçiyorsunuz. Bazı ülkelerde makinenin içerisine koymanız gerekiyor. Burada böyle. Tüm gün bunu kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Yani eğer ki bütçeniz kısıtlıysa ya da daha uygun yollu gezmek istiyorsanız ülkeyi, mükemmel bir seçenek. Çok iyi düşünmüşler. Çok ucuz yani metro. Metro, otobüs hepsi. Bu arada istasyona bakar mısınız? İnanmayacaksınız ama benden başka hiç kimse yok şu anda. Abi yok. İçerisi bomboş. Bir tek ben varım şu an. Bakar mısınız? Bu arada galiba tren kaçtı ya. Galiba kaçırdık var ya metroyu. Ama şuna bakın. Yani Katar'da metro kullanan tek insan olabilirim şu anda. Gold Club Holders diyor. Metroda VIP var. Şundan alırsanız eğer 30 dinar verip VIP'de gidiyorsunuz. Ciddi adamlar metroda business class yapmışlar ya. Gold Club diyor. Katar gerçekten çok değişik bir ülke ya. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Metroda VIP ben hiç görmemiştim daha önce. Bildiğiniz VIP yapmışlar. Arkadaşlar çok acayip. Yani gerçekten çok acayip çünkü şu anda saat
7.45. Tam 7.45 bakın yazıyor. Bir anons geçti. Durmak zorunda kaldım. Şu anda saat 7.45 ve hiç kimse yok ya. Son duraktayım ben burada. Gideceğim yerde şu istasyon. Ama çok enteresan. Gelen metro da bomboş geliyor yani. Bilmiyorum. Birkaç kişi var içinde. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Al-Bakra'yı bekleyelim bakalım. Katar. Çok farklı bir deneyim oluyor yani ne diyeceğim bilmiyorum. Hayatımda yaşamadığım şeyleri yaşıyorum burada. İlginç. Ülkede halk çok zengin. Yerel halkın zaten hiçbir şekilde metro ile falan işi yok da ne bileyim başkaları da kullanmıyor demek ki metroyu çok fazla. Şimdi bu arada benim bineceğim metro geldi. Şöyle geçelim içerisine. Bakın inanılmaz sessiz. Sadece birkaç kişi var. Trenin içi de böyle gözüküyor. Yolculuğumuz başlıyor şimdi. Bir 7-8 durak bu şekilde ilerleyelim bakalım. Bu arada 4 farklı metro hattı varmış. Şu ekranda gösteriyorlar hala. Ve dostlar şu anda artık konakladığım yere döndüm. Burası benim kaldığım yerin resepsiyon kısmı. Galiba geçen videoda göstermiştim. Şurada ufak bir kafeteryamız var. Fiyatları da hatta göstereyim. 17'ye şöyle Antep fıstıklı bir kek alabiliyormuşsunuz. Galiba 20'ye 25'e kekler var. 6'ya galiba bir şey var ya da 60 mı o? Evet 6 Katar dinarına bir şey var. Şurada galiba bir Türk markası kınık var. Maden suyu 10 Katar riyali. 10 Katar riyalde ne yapıyor derseniz galiba 3 dolar gibi bir şey yapıyor. Ufaktan bir göstereyim dedim buralarda. Akşam yemeğine gittim aslında ama o kadar yorgundum ki yemeği çekmeyi unuttum. Yemek fiyatları lokal yerlere gittiğinizde bayağı uygun. Yani yerel restoranlara gittiğinizde bayağı uygun. Yerel restoranlarda neler var burada derseniz ya Hint restoranları ya Pakistan restoranları falan ama tabi onlarda temiz yemek bulmak zor. Sabah bir yerde mesela 6-7 dolara yemiştim ama akşam yemeği 14-15 dolara geldi ve gerçekten yediğimden hiçbir şey anlamadım. Porsiyon çok küçüktü. Yani yeme içme aslında pahalı da olabilir Katar'da. Şu ana kadar ucuz diyordum. Farklı yerlerde yemediğim için farkına varmamışım. Daha ikinci günüm. Normal Kars'tayım. Hatta 1,5 gün bile denilebilir. Çünkü dünün yarısı zaten havalimanında geçti, uçakta geçti. Neyse burası benim kaldığım yerdi. Geçen videoda kaldığım odayı göstermiştim. Gecelik 26-27 dolar gibi bir paraya burada çok güzel bir otelde kalıyorum. Yüzme havuzumuz var, spor salonumuz var. Her şey fiyata dahil. Yani bayağı iyi gerçekten. Ve kaldığım oda kral odası, kral dairesi. Bayağı şanslıyım. Böyle güzel bir videoydu. Katar'daki fiyatlara biraz olsun değinmeye çalıştım. Ülkeye dair bilgiler vermeye çalıştım ve size gezdirmeye çalıştım. Ama tabii ki sıcak hava biraz başımın belası oldu ve bayağı bir yordu beni yani bugün. Bir gün bir daha gelirsem bu ülkeye mutlaka kış döneminde geleceğim ve rahat gezeceğim böyle. Siz de öyle yapın bence. Dostlar Katar böyle güzel bir ülkeydi. Bir sonraki videoda artık yeni ülkemize gideceğiz. Büyük ihtimalle yolculuk videosu olacak. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten çok emek verdim ve güzel bir video ortaya çıkarttım. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.